yani son Alberto'yu dönüyoruz. Bakalım kaç gramda kopacak. Minnacık dolduracağım. Hayır oğlum daha çok var. Hayır oğlum daha çok var. Ay! 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 About! 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 5 kilo, 5265. 5265. Evet. Burada altında yüzdelerini yazmışsın. FC'ye 102 demişsin. Minut'a %100 demişsin. Albright'a %98 demişsin. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Orada bir kesme kuvveti oluşuyor. Bu yüzden ip kopuyor. Bugün 4 farklı düğüm çeşidinden toplam 12 tane lider düğümü bağladık. Bu düğümlerin 3 tanesi Albright düğümü, 3 tane back to back Günlot, 3 tane Alberto düğümü ve son olarak 3 tane FC düğümümüz var. Bunları da görmüş olduğumuz bu teraziye bağlayacağız. İpin diğer ucunu da kovaya bağlayacağız. Ve kovaya da yavaş yavaş su dolduracağız. Bakalım hangi düğüm daha sağlam ve kaç kilola kopacaklar? Daha sağlıklı veri toplamak için her bir düğümden 3'er örneğin ortalamasını alacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi yavaş yavaş su koyup kaç kiloda kopacağına bakacağız. Şimdi Alberto düğümünü deniyoruz. Bakalım kaç kiloda kopacak. Hızlı hızlı doldur 2-3 tane. Tamam. Bir daha yapalım. Yemin ederim bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Yemin ederim bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Kaçta kopmuş Ayaz? 2 kilo. 2690. Doğru mu? Evet, 2690. Tam istediğimiz noktanın düğüm noktasından koptu. İkinci Alberto düğümünü deniyoruz. Şimdi yavaş yavaş su koymaya başlıyorum. Kovayla beraber onu da yaralamayacağım. Ben yavaştan geri çekileyim. Daha çok var. Devam et. 1 kiloya ulaştı. Nerede? 1,5 kilo. Ben korkuyorum ya. Bu büyük ihtimal son da ölecek. Üç kilo oldu. Evet, bakıyoruz. Düğümümüz nereden kopmuş? Tam istediğimiz noktadan kopmuş. Şimdi kaç kiloda olduğuna bakalım. 3 kilo 145 gramda kopmuş. Alberto ikinci düğümde 3 kilo 145 gramda kopmuş. Üçüncü yani son Alberto'yu dönüyoruz. Bakalım kaç gramda kopacak. Yavaş yavaş suyumuzu doldurmaya başlayalım. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. 1 kilo oldu ne ara? You look great, I like you, I can't wait.
Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Minnacık dolduracağım. Hayır oğlum daha çok var. Hayır oğlum daha çok var. Ay! 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 Ayaz, ben videodan izledim. 4 kilo 70 gramda kopmuş. Bakalım kaç gramda kopacak? Kovadan kovaya su dolduruş. Hop bir. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Dönmeye başladı da birazdan kopacak. O yüzden ben yavaş yavaş su döküyorum. Aynen öyle olsun. falling fast, sitting there praying that this 3 gram. Tamam koptu. loving your vibe Koptu. always have your back. Koptu. İşim bitti galiba. Evet. So black, said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, Doldur oğlum. you look great. Baba artık su kalmamaya başladı. Bu Alberto ne dayanıklı. Our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. 5 gram oldu. Kop artık. 5 kilo. Böyle giderse Alberto 5 tona kadar taşır. About! 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 Kapattık. 5 kilo 5265. 5265. Evet. Albright'ın ikinci düğümünü test ediyoruz. Yavaş yavaş su koymaya başlayalım. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. 6, So catch me if I fall. 7 oldu. 8 de bayağı dayanıklı. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. 9. Onu geçecek. Onu geçecek. Onu geçecek. Onu geçecek. Şimdi Albright düğümün ikincisi 5 kilo 650 gramda koptu. Zaten bizim misinamımızın dayanım kapasitesi 5 kilo 700 gramda. Ve ayrıca baktığımızda düğümden kopmamış. Bizim fır döndüğü bağladığımız noktadan kopmuş. Yani Albright düğümü düzgün bağlandığı takdirde misinanın maksimum kapasitesini verebiliyor. Albright'ın 3. yani son düğümünü deniyoruz. Yavaş yavaş su doldurmaya başlayalım. There was
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. 9'da kopmuştu ama yine 9'da kopacak mı? 4. Yalnız yarısına geldi. 5. 5 gramlara geldi mi? Aynen 5. Düğümden değil, misinanın bağlandığı, ikinci fır döngüye bağlandığı noktadan koptu. Yani Albright düğümü tam olarak en yüksek değeri verebiliyor. Double Unilot'a geçtik. Double Unilot'un ilk düğümünü test ediyoruz. Tabi baya dayanıklıya benziyor. O sırada ilk de kopuyormuş. Aslında ince de bir düğüm ama hani korkuyorum. Sıcaktan ne kötüsün. You're so fine, I'm so lame. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Tamam, bundan sonra aşırı fazla şey koyacağım mı? Su fışkırtacağım mı? Tam şu anda 5 kilo. 5 kilo 145. Koptu. Double Unilot'un ilk düğümü 5785 çıkmış ve gene düğümden kopmadı. Bu da kötü bir şey. Hayır, bu çok iyi bir şey. Misina'nın gücü zaten 5700. 5785'te koptu. Yani Double Unilot da Albright gibi güçlü bir düğüm. Düğüm noktasından değil, daha başka zayıf noktadan koptu. İkinci Double Unilot'u deniyoruz. Bakalım kaç kiloda kopacak. Yavaş yavaş suyumuzu doldurmaya başlayalım. Yavaştan sallanmaya başladı. Hep büyük değil. Şöyle. Ay bir şey almamış. Bir şey almadım ya. Tamam, o çizgiyi geçince zaten kopuyor. Evet. Double Unilot'un ikinci düğümü de 5955'te koptu. Yani 5700 dayanan misinaya 5955 çok iyi bir değer. Gene düğümümüz maksimum değeri sağlamış oldu. Double Unilot gene başarılı çıktı. Double Unilot'un üçüncüsü yani son düğümü deniyoruz. Hemen dolduralım. Artık alıştım, korkmuyorum. Ama ben birazcık da
Böyle durayım yine garanti olsun. Üstünü falan tutmazsa. Böyle durayım yine garanti olsun. Üstünü falan tutmazsa. Ve 4 gram oldu bile. I drink straight, don't waste time to my place. I feel my Abo! 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 Ayaz, Uninot'un son düğümü 5.425'te kopmuş. Bu da yine misina kopma değerlerine çok yakın. Zaten misinadan ya da düğümden kopmadı. İpten koptu. Muhtemelen ipi biraz yaraladık falan. Yani şunu söyleyebiliriz. Uninot üçünde de misinanın verdiği değeri sağladı. Yeterince başarılı oldu diyebiliriz. Şimdi son düğümümüz FC'ye geçelim. Sıradaki düğümümüz FC. Bakalım ne kadar dayanıklı olacak. Artık yavaş yavaş su dökmeyeceğim. Zaten FC aşırı dayanıklı diyorlar. Bakalım gerçek mi? Bunun bir 6 kilo 7 kiloya ulaşması lazım o zaman. Bu arada 5700. Misina. 500 yok mu? Hay uçmuş da. FC to my place. I feel my heart erase. aşırı su satacağız. Evet Ayaz, her yerimiz sırılsıklam oldu ama güzel sonuçlar çıkıyor. FC düğümü de 5.965, neredeyse 6 kiloya yakın çıktı. Şu andaki en yüksek değer ama bir şey ifade etmiyor. Zaten 5 kilo 700 gramlık bir misinada deniyoruz. Düğümünden koptu. Farklı bir yerden kopmadı. FC de Albright ve Uninot gibi güçlü düğüm. Söylendiği kadar güçlüymüş. Devam edelim. Birinci denememiz bu şekilde oldu. İkinci ve üçüncü denemelerin sonucuna bakalım. FC'nin ikinci düğümünü deniyoruz. Bakalım kaç kilogramda kopacak. Happy birthday kafasız. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel FC'ye çok dayanıklı diyorlar Ayaz. En dayanıklı düğüm bakalım FC mi olacak? Bu şu beyaz çizgiyi geçince şu çizgiyi kopuyor hepsi. Bak çizgiyi geçti koptu. Bak çizgiyi geçti koptu. Bak çizgiyi geçti koptu. Bak çizgi geçti koptu. Ayaz, ikinci FC düğümümüz de 5 kilo 555 gramda koptu. Misinanın ortasından koptu. Düğüm noktasından kopmadı. Misinanın dayanım kuvveti kadar bir güç uygulandı. Yani FC düğümden değil bir başka noktadan koparak gene dayanıklılığını kanıtlamış oldu. Sonuncu FC'yi deniyoruz. Üçüncü ve son FC'yi deniyoruz. Bakalım kaç kiloda kopacak. Birthday. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste Geldi mi beyaza? Evet geldi. Beyazı da geçti. Beyazı da geçti. Evet Ayaz. Toplam 4 düğümümüz vardı. Her birinden 3'er örneğimiz vardı. Bunların sonuçları çıktı. Elimizdeki ip 9 kilo çekerliydi. Misina 5700 çekerdeydi. Ben daha düşük sonuçlar çıkmasını bekliyordum. Çünkü misinanın uzunluğu uzun değildi. Esneme payı yoktu. Hep örnekler kısaydı.
Ama gene güzel sonuçlar verdi. Bize çok büyük fikirler verdi. Birinci düğümümüz Alberto'ydu. Alberto'nun ortalaması 3 kilo 301 gram. En dayanıklı olduğu 4 kiloydu. Alberto düğümünde %57 güç kaybı vardı. Bunun nedeni de düğümü geriye sardığımızda düğümle misin arasında bir kesme kuvveti oluştuğunu düşünüyorum. Albright düğümü Alberto düğümüne çok benziyor. Albright düğümünde düğümü ileriye sardırıp tekrar geriye döndüğümüz turlar üstüne baskı yaptığından dolayı iple misin arasındaki kesme kuvvetini engellediğini anladık. Ortalamamız 5 kilo 600 gram çıktı Ayaz. 5 kilo 611 gram. Güç kaybı %98'de kaldı. Daha doğrusu dayanıklılık %98'de kaldı. Ki düğümden değil başka noktalardan koptu. Jiketimizi bağladığımız düğüm gibi noktalardan koptuğu için veya misinanın kendisinden koptuğu için bu düğüm son derece kullanışlı. Zaman ekonomisi, 3. ekonomi nasıl değerlendireceğiz? Misinaya verdiğimiz paradan ziyade düğüm tekniği olarak çok ekonomik bir düğüm, hızlı atılabilen bir düğüm ve güvenilir bir düğüm. Diğer uzun, zor düğümlere yönelmemenizi tavsiye ediyorum. Albright düğümü hem dayanıklı hem ekonomik. Albright düğümü hem dayanıklı hem ekonomik. Çok güzel. Aynı şekilde Uninot'u değerlendiriyoruz. Uninot da çok başarılı sonuç verdi. Ben o iki ipin birbirine kesme kuvvet oluşturabileceğini düşünüyordum. Ama iplerin kendini sıkıştırdığından dolayı kesme noktasından hiçbir zaman kopmadı. Düğümler gayet dayanıklıydı. 5 kilo 722 gram çıktı Ayaz. 5 kilo 700 gram dayanımındaki ipte 5,722 demek. %100 dayanımını bize verdi. Ve dediğim gibi ipler kısaydı, ıslak değillerdi. Bunlar kopma dayanımı etkileyecek faktörlerdi. Double Uninot'ta son derece atılması kolay ve dayanıklı. Yani hem ekonomik, zaman ekonomisi açısından hem de dayanıklı bir düğüm. Biz Uninot'u da tavsiye ediyoruz. Uninot'u daha kolay atanlar için kesinlikle Uninot'u tavsiye ediyoruz. Son düğümümüz, dillere destan düğümümüz, FG düğümü. Her yerde FG düğümü daha dayanıklı deniyor. Evet, doğru ama aşırı bir fark yaratmadı. FG düğümün ortalaması da 5 kilo 840 gram geldi. Çoğu zaman düğümden kopmadı. Sadece bir sefer düğümden koptu. Misinanın zayıf noktalarından koptu. %102 gibi bir dayanım gücünde çıktı. FG düğümü atılır mı? Özellikle LRF'de hiç gerek yok. Saçma da kalıyor. 300-400 gram balıklar için, 1 kiloluk, 2 kiloluk balıklar için kesinlikle FG düğümünü önermiyorum. Daha ekonomik, zaman ekonomisi açısından daha ekonomik. Albright ve Uninot atın. Spin avında da tavsiye etmiyorum. Ama balıkların kilosuna göre düşündüğümüzde 6 kilo, 7 kilo ve daha yukarı kilodaki balıklar için FG düğümünü tabii ki öneririm. Veya orkinos avlıyorsanız tabii ki FG düğümü atarsınız. Ton balığı avlıyorsanız FG düğümü atarsınız. Onun dışında spin ve LRF için FG düğümüne zaman harcamanın hiçbir anlamı yok. Gördüğünüz gibi Albright, Uninot ve FG arasından bizim tercihimiz Albright ya da Uninot. Hem ekonomik hem güçlü. Ama burada altında yüzdelerini yazmışsın. FG'ye 102 demişsin. Uninot'a %100 demişsin. Albright'a %98 demişsin. Alberto'ya %57 demişsin. Evet. Alberto'yu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Orada bir kesme kuvveti oluşuyor. Bu yüzden ip kopuyor. Albright ve Uninot %100'e çok yakın. Zaten buradan düğüm noktasından kopmayacak. En zayıf jikete attığımız düğümden, mafsallı ağırlığa attığımız düğümden kopacağı için lider düğümünde diğer düğümleri atmaya gerek yok. Zaten düğümümüz sağlam kalacak. Kopacak nokta jiket noktası olacak. Kopacak nokta mafsallı ağırlık noktası olacak ya da misinanın ortalarından kopacak. Buradaki %0,2'lik değerler için LRF ve spin'de bu düğümleri atmaya gerek yok. Kolay olan Albright ya da Uninot'u atmanızı tavsiye ediyoruz. Boş yere kendinizi yormayın. Merada boş yere zaman kaybetmeyin. Umarım faydalı olmuştur. Farklı bir içerik olsun istedik. Yapılmamış yapmaya çalıştık. Yabancı bir kanalda izledim. Tek örnekli yapıyordu ve FG düğümünü inanılmaz abartmış. Ben de FG düğümünün çok fazla yüksek değerde olmasını bekliyordum. Bu değerler kendimi tatmin etti.
Basit bir düzenekte herkes bu düğümleri kontrol edebilir. Düzeneğe bile gerek yok. Yüksek bir ağırlığa counter'ı bağlayıp bu düğümler test edilebilir. Ben kameraya düzgün çıksın diye böyle bir düzenek kurdum. Tekrar söylüyorum. Albright ve Uninote hem dayanıklı hem de zaman ekonomisi açısından karlı. Kendinizi yormayın. Teşekkür ediyoruz. Bu kadar emek verdik. Daha doğrusu Ayaz çok emek verdi. Islandı Ankara'nın bu soğuğunda. Kapalı balkonun içinde sıcakta olduğumuza bakmayın. Soğuk bir hava var. Biraz da ıslandık. Bu durumda Ayaz'ın size söyleyecekleri var. O yüzden bu videolarımıza herkesten daha önce ulaşmak istiyorsanız zil tuşunu da açabilirsiniz. Bu videolara çok emek verdiğimizi biliyorsunuz. O yüzden bir like'ınızı alırım. Ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın.